Temmuz 1518'de Strasbourg'un dartaş sokaklarından birinde bir kadın evinin eşiğinden çıktı ve dans etmeye başladı. Ortada müzik yoktu. Ne bir kaval, ne bir davul, ne bir düğün alayı. Yaz sıcağı taşları ısıtmıştı, sokakta her günkü gibi su taşıyan, ekmek taşıyan insanlar vardı. Ve onların arasında bir kadın, kollarını kaldırmış, tek başına dönüyordu. Şehrin mimarı ve kronik yazarı Daniel Specklin, olaydan onlarca yıl sonra kaleme aldığı derlemesinde bundan söz ediyor. Dönemin Strasbourg aile kroniklerinde de olaya değiniliyor. Bu kayıtlarda onun adı Frau Trofea diye geçiyor. Komşular önce güldü. Böyle şeyler olur. Biri neşelenir, biri şarap içmiştir. Biri şaka yapıyordur. Pencereler açıldı, işini gücünü bırakan insanlar dışarı sarktı, iki çocuk onu taklit etmeye çalıştı. Sonra bir saat geçti. Sonra bir saat daha. Kadın durmadı. Yüzünde eğlenen birinin ifadesi yoktu. Ter saçını alnına yapıştırmıştı. Elbisesi sırtına yapışmıştı. Ayakları taşın üstünde aynı hareketi tekrar tekrar yapıyordu. Ve gülen kalabalık yavaş yavaş sustu. Akşama doğru bacakları onu taşımayı bıraktı. Ve yere yığıldı. Herkes bitti sandı. Bir saat kadar sonra kalktı. Ve kaldığı yerden devam etti. Ertesi günde aynı sokaktaydı. Ondan sonraki günde. Aktarımlara göre günlerce, neredeyse bir hafta boyunca durmadan dans etti. Uyuklaya uyuklaya, yığıla kalka ama durmadan. Ve asıl korkutucu olan şey o hafta içinde oldu. Yanına başkaları katıldı. Önce sokaktaki 3 kadın, sonra karşı mahalleden gelenler. İlk hafta bitmeden ona katılanların sayısı 30'u aşmıştı. Hiçbiri bir kutlamaya gitmiyordu. Aralarında birbirini tanımayanlar vardı. Kimse davet etmemişti. Kimse çağırmamıştı. Sadece başlamışlardı ve duramıyorlardı. 1518'in Strasbourg'u eğlenceli bir yer değildi. 1517 hasadı bölgede yılların en kötülerinden biriydi. Kroniklerin aktardığına göre tahıl fiyatları kısa sürede katlanarak arttı. Ekmek, bir gündelikçinin kazancının büyük kısmını yutar hale geldi. Alsace kırsalından şehir kapılarını aç insanlar yığıldı. Hastalık zaten kapıdaydı. Veba o yıllarda şehre yeniden uğramıştı, cüzzamlılar için şehir dışında ayrı barınaklar vardı. Ve 1490'lardan itibaren Avrupa'ya yayılan frengi, Strasbourg kayıtlarına yeni ve utanç verici bir bela olarak girmişti. İnsanlar ölümü uzak bir ihtimal olarak değil, mevsim gibi düzenli bir şey olarak yaşıyordu. Yani bu insanlar bolluk içinde canı sıkılmış bir topluluk değildi. Sırtında taşıyabileceğinden fazlasını taşıyan bir topluluktu. Ve o taşın altından bir şey çıktı. Ağustos'a girildiğinde durum artık bir sokağın meselesi olmaktan çıkmıştı. Şehrin meydanlarında, dar geçitlerinde, kilise avlularının önünde dans eden insanlar vardı. Bir ay içinde sayı birkaç yüz kişiye ulaştı. 400 kişi. Yaz güneşi tepedeydi, gökyüzü açıktı, meydanın taşları gün ortasında elini yakacak kadar ısınıyordu. Ve o taşların üstünde insanlar dönüyordu. Ayaklar şişiyordu, topuklar kanıyordu. İnsanlar ayakta uyukluyor, gözleri kapanıyor, gövdeleri hareket etmeye devam ediyordu. Kollar yanlarına düşüyor, sonra yeniden kalkıyordu. Kenarlarda aileler bekliyordu. Kocalar karılarını, anneler oğullarını izliyordu. Su uzatıyorlardı, ekmek uzatıyorlardı, kolundan tutup eve götürmeye çalışıyorlardı. Bazıları götürebiliyordu. Bazıları götürdükleri kişinin ertesi sabah yine meydanda olduğunu görüyordu. Ve sonra ölümler başladı. Kalpler dayanmadı. Felç geçirenler oldu. Bazıları basitçe tükendi. Günlerce süren bir çabanın sonunda beden kapandı. Bir kaynak, en ağır günlerde günde 15 kadar kişinin öldüğünü aktarıyor. Bu rakam tartışmalıdır. Toplam sayı konusunda kronikler bize bir defter bırakmadı. Elimizdeki tek somut kayıt bugünlük 15 rakamı. 2 aylık bir toplam hiçbir yerde yazılmamış. Tarihçi John Waller, ölü sayısının hiç de küçük olmadığını savunuyor. Ben Waller'ın rakamını temkinli karşılıyorum. Çünkü elimizde tek bir mezar listesi bile yok. Ama bir günde 15 ölünün yaşandığı bir şehirde 2 ay boyunca toplamın 2 haneli kalması da inandırıcı değil. Şu kesin, şehir meydanında insanların öldüğünü gördü. Ve bir şey yapması gerekiyordu. Şehrin yöneticileri toplandı. Ağustos başında şehir yönetimi lonca temsilcileri, hekimler ve din adamlarıyla birlikte durumu görüştü. Aynı masa, birkaç ay öncesine kadar tahıl stoklarını ve şehir surlarının onarımını konuşuyordu.
Önlerinde bir soru vardı. Bu nedir? O çağın dünya modelinde bir olayın iki tür açıklaması olabilirdi. Ya doğaüstü bir sebep vardı. Yani bir lanet ya da bir azizin öfkesi. Ya da doğal bir sebep vardı. Yani bedendeki dengelerin bozulması. Hekimler ikinci ihtimalde karar kıldı. O dönemin tıbbı bedeni sıvıların dengesi üzerinden okuyordu. Kan, safra, balgam. Onlara göre bu insanların kanı fazla ısınmıştı ve fazla ısınmış kan kendini bir şekilde dışarı atmak zorundaydı. Peki nasıl atacaktı? Hareketle. Yani hekimlerin vardığı sonuç şuydu: dansı bastırmak işe yaramaz, dansın bitmesini beklemek gerekir. Bu insanlar dans etmeyi bedenlerinden atmalı. Sen bugün buradan bakınca buna saçma diyebilirsin. Ama o masanın etrafındaki adamlar aptal değildi. Ellerindeki dünya bilgisiyle mantıklı bir zincir kurdular ve zincirin sonunda çıkan cevabı uyguladılar. Sorun şuydu: dünya bilgisi yanlıştı. Benim gözümde bu hikayenin en ürkütücü tarafı da orada. Bu hekimler tembel değildi, kayıtsız değildi, sistemliydiler. Ve tam da sistemli oldukları için yanlış modeli sonuna kadar götürdüler. Ve karar verildi. Yetkililer dans edenler için lonca binalarını ve pazar alanını açtı, ahşap bir platform hazırlattı. Şehir, dans edenler için mekan ayırdı. İnsanların içeride de hareket edebilmesi sağlandı. Sonra son adım atıldı. Aktarılanlara göre şehir dans edenlere tempo tutması için müzisyenler görevlendirdi. Davulcular, kavalcılar, çalgıcılar meydana çıkıp dans edenlere tempo tutsunlar, ritim versinler ki hareket düzenli olsun ve bu iş bir an önce bitsin diye. Anlatılanlara göre yorulup düşenlere destek olacak kişiler de görevlendirildi. Yani bir salgını durdurmak için o salgına ritim verildi. Meydanda müzik çalmaya başladığı andan itibaren manzara tamamen değişti. Artık ortada sokakta tek başına dönen bir kadın yoktu. Ortada sahne vardı, çalgı vardı, 400 kişi vardı ve etrafında onları seyretmeye gelmiş bir kalabalık vardı. Ve o izleyicilerin çoğu gördükleri şeyi kendi dünya modelinden okudu. Bu bölgede yüzyıllardır bilinen bir inanç vardı. Aziz Vitus kızdırıldığında insanların üzerine dans belası gönderirdi. Kontrolsüz hareket, tutulma, bedene hükmedememe. Bunlar onun öfkesinin işareti sayılırdı. Meydanda ne görüyorlardı? Tam olarak o 400 insan kendi iradesi dışında hareket ediyor. Şehrin yönetimi bunu durduramıyor. Hekimler çare bulamıyor. O zaman açıklama netti. Aziz öfkelenmişti. Ve eğer Aziz öfkelendiyse kimse kendini güvende sayamazdı. Çünkü herkes günahkardı, herkes o cezanın kapsamındaydı. Bunu düşünen insanlardan bir kısmı gördüğü manzaranın karşısında ayakta durmayı bıraktı. Karışıp gitti, sayı büyüdü, meydan doldu ve ölümler devam etti. Şehrin çözümü felaketi büyüttü. İyi niyet yanlış modelin içinde işe yaramıyor. Eylül başında yönetim kararını değiştirdi, platform kaldırıldı ve halka açık dansla müziğe ağır kısıtlamalar getirildi. Yeni bir yol denenecekti. Bence bu hikayenin en cesur anı burası. Bir ay önce kendi imzasıyla sahne kurdurmuş bir meclisin o sahneyi söktürmesi ve kararının yanlış olduğunu fiilen ilan etmesi. Bugünün kurumlarında bunu bir ay içinde yapabilen kaç yönetim var emin değilim. Ve bu yeni yol tıp değildi, inançtı. Çünkü ortada bir ayrıntı vardı. Frau Trofea, hikayenin başındaki o kadın, iyileştiği söylenen kişiydi ve iyileşmesinin bağlandığı yer belliydi. Saverne yakınlarında, bir tepenin üzerinde Aziz Vitus'a adanmış bir türbe vardı. Meclis kararını verdi. En ağır durumdaki hastalar oraya götürülecekti. Yürüyemeyecek durumda olan insanlar arabalara yüklendi. Bir kafile halinde şehirden çıkıldı. Yolculuk günler sürdü. Yaz sonuydu, tarlalara çıktı, arabalar tozlu yolda ilerliyordu ve arabaların içinde hala hareket eden, hala sallanan insanlar vardı. Türbeye vardıklarında bir tören yapıldı. Aktarılanlara göre hastalara küçük haçlar verildi ve kutsanmış kırmızı ayakkabılar giydirildi. Tütsü yakıldı, Latince dualar okundu, hastalar Aziz'in huzurunda dolaştırıldı. Kırmızı tesadüf değildi. O renk hem Vitus'la hem de yanan, tutuşan ayaklarla özdeşleşmişti. Yani ayakkabı sadece bir ayakkabı değildi. Bedenin en çok acı çeken yerine takılan bir mühürdü. Sonra Strasbourg'a haber gitti. Aziz bağışladı ve dans yavaş yavaş durdu.
400 kişi bir anda durmadı elbette. Ama Eylül 1518'e gelindiğinde, o ilk kadın sokağa çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra salgın bitmişti. Salgını bitiren şey, onu yayan şeyin aynısıydı. Bir ilaç değildi. Bir müdahale, bir tedavi, bir keşif değildi. Bir inançtı. İnsanlar Aziz'in öfkelendiğine inandıkları için katılmışlardı. Aziz'in bağışladığına inandıkları için bıraktılar. En çok duyacağın açıklama yanlış. Sebebini 1 dakikada göreceksin. O açıklama Çavdar Mahmuz. Yani ergot. Nemli havada, çavdar başaklarında yetişen bir mantar. İçindeki maddeler sanrıya, kasılmalara, tuhaf davranışlara yol açabiliyor. 1517'nin hasadı kötüydü, insanlar bozuk tahıl yemek zorunda kalmış olabilirdi. İlk bakışta hikayeye oturuyor. Ama ergot, zehirlenmesinin bilinen etkilerinden biri, uzuvlara giden kan akışını daraltmak. John Waller'ın tam bu noktada söylediği şey bana kesin geliyor. Bu maddeyle zehirlenmiş bir insan, günlerce üst üste ayakta durup dans edemez. Tam tersine hareket kabiliyetini kaybeder. Ergot kurbanının ayakları kararır, çürür, kopar. Yani en popüler açıklama, olayın en temel özelliğini karşılamıyor. Ve bu açıklamanın 500 yıl boyunca ayakta kalması, bence insanların bir olaya biyolojik sebep etiketi yapıştırdıklarında sorgulamayı bırakmasından kaynaklanıyor. Bugün en çok kabul gören yorum başka. Toplu psikojenik hastalık. Yani gerçek bir maddi zehir değil, gerçek bir bedensel tepki. Kıtlıkla, hastalıkla, ölüm korkusuyla uzun süre ezilmiş bir toplulukta taşınamayan stresin bedende elle tutulur biçimde patlaması. İnsanların rol yapması değil bu. Bedenin gerçekten kontrolü kaybetmesi. Ve bir kişide başlayınca aynı korkuları paylaşan diğerlerine yayılması. Bu yorumu ben de en tutarlı buluyorum. Ama açık konuşalım. Toplu psikojenik hastalık bir mekanizmanın adı değil, bir dosya etiketidir. Beynin hangi devresinin 400 insanı 2 ay boyunca ayakta tuttuğunu hala kimse anlatamıyor. Paracelsus, olaydan birkaç yıl sonra 1520'lerde Strasbourg'a geldi ve olan biteni araştırdı. Huysuz bir hekim şehre geldi ve herkesin yanıldığını söyledi. Şehirde olup biteni sordu, soruşturdu ve görüşlerini aklı elden alan hastalıklara dair incelemesinde yazdı. Onun vardığı sonuç hem çağının tıbbından hem de kilisenin açıklamasından farklıydı. Paracelsus'a göre bunun arkasında ne aziz vardı ne de bozuk tahıl. Paracelsus'a atfedilen açıklamaya göre kadın bunu kocasına inat etmek için başlatmıştı. Bu iddianın doğruluğunu bilmiyoruz. Elimizde o kadının kendi ağzından tek bir cümle yok. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, o ilk adımı neden attığını kimse kaydetmedi. Paracelsus'un cevabı bence yanlış. Bir kadının inadı 400 kişiyi meydanda öldürmez. Ama sorusu doğruydu. Daha o yıllarda bazı insanlar bu olayın açıklamasını gökyüzünde değil, insan ilişkilerinin içinde arıyordu. Ve geriye şu kalıyor. Bir şehirde bir kadın sokağa çıktı ve durmadı. 400 kişi ona katıldı. Şehrin en akıllı adamları toplandı, en iyi bildikleri şeyi yaptılar ve durumu ağırlaştırdılar. Sonra kırmızı ayakkabılar giydirildi, bir haber geldi ve bitti. Bu hikayenin bize bıraktığı asıl şey bir tuhaflık değil. Bir insanın bedeninin inandığı şeyin emrine girebiliyor olması. Bir topluluk hep birlikte aynı şeyden korkuyorsa, o korku tek tek bedenlerde iz bırakıyor. Mart 2020'de sen de bir hafta boyunca boğazında bir kaşıntı hissettin. Günde 3 kez ateş ölçtün, her nefesi dinledin. Ateşin yoktu, o kaşıntı da yoktu. Onu üreten şey aynı anda milyonlarca insanla paylaştığın tek bir cümleydi. 1518'de bu iz meydanda dans eden insanlar olarak göründü. Bugün ekranlarda görünüyor. 2011 sonbaharında Leroy'daki lisede 20'ye yakın öğrenci ani tikler ve seyirmelerle hastaneye gitti. Nörologlar aylarca test yaptı, çevre kirliliği araştırıldı, sonunda kitlesel psikojenik hastalık, konversiyon bozukluğu teşhisi kondu. 10 yıl sonra aynı şey çok daha büyük ölçekte tekrarlandı. Kirsten Müller-Wahl ve ekibi, Almanya'da çok sayıda gencin haftalar içinde aynı tikleri geliştirdiğini belgeledi. Birbirini hiç tanımayan gençler aynı kelimeleri, aynı el hareketlerini yapıyordu. Ortak nokta bir Aziz değildi. Hepsi aynı YouTube kanalını izliyordu. Çalışma Brain dergisinde yayımlandı
Ve olguya sosyal medya kaynaklı kitlesel hastalık adı verildi. Meydan değişti, ritim değişti, çalgı değişti. Beden aynı kaldı. Abone ol, bir sonraki hikaye 1962'de Tanganyika'da bir kız okulunda başlayan, aylarca sürerek yaklaşık 1000 kişiye yayılan gülme salgını.